Merhabalar. Mayıs ayının ne kadar uzun bir ay olduğunu okumalarımda göreceğiz birazdan. Oldukça güzel okumalar yaptım. Toplamda 10 kitap bitirdim. 4 tanesini dinleyerek, 6 tanesini de fizikselden okuyarak bitirdim. Bu ay Storytel'den yaptığım dinlemelerden çok da memnun kalmadım açıkçası. Yalnızca bir tane kitabı çok sevdiğimi hissettim. Diğer 3 tanesinden işte diye bahsedebilirim. Ama onun yerine fizikselden okuduğum kitaplardan bayağı memnun kaldım söyleyebilirim. Şimdi onlara hızlıca bir göz atalım. Mayıs ayının ilk kitabı olarak benim için tuğla bir kitap niteliğinde Alexander Dumas'ın Monte Cristo Kontu oldu. Bunu esasında hem 2025 okuma planlarında yer vermiştim ve okurken çok zorlanacağımı düşündüğüm için bir de okuma video çekmiştim. Onu da ana sayfamdaki videolardan izleyebilirsiniz. Açıkçası Monte Cristo Kontu benim için hep göz korkutucu bir kitap olmuştu. Bu sanırım kalın olması niteliğinden kaynaklanıyordu ve tabii ki aynı zamanda da kült bir kitap olduğundan, klasik olduğundan da hep çok zorlanacağımı düşünüyordum okurken. Beni şaşırtıcı bir şekilde hiç de öyle olmadı. Kitap ilk başta böyle klişe bir dizi izliyormuşum gibi ilk böyle bir 20-30 sayfada dedim ki sonu çok belli olacak herhalde bir hikaye. Ama hiç de öyle olmadı tabii ki. Klasik olma niteliğinden dolayı bunu anlamalıydım sanırım ama. Konu ilk 100. sayfadan sonra öyle bir girift hale geldi ki yani bazı yerlerde takip etmekte zorlandım. Çünkü karakterlerin isimleri de değişti, lakapları değişti, ünvanları değişti derken böyle bazı yerlerde oldukça dikkat etmesi zorlaşıyor. Ama ona rağmen okuması çok çok keyifli. Spoiler vermeyi sevmediğim için çok ana temasından bahsedeceğim. Aslında bu bir intikam öyküsü olarak başlıyor. Ama bu intikam öyküsünü bir dini propaganda altında veriyor bana göre. Yazarımız oldukça böyle kader inancına ve ilahi adalete inanan bir yerden başlatıyor öyküyü. Ama öyle bir yere gidiyor ki tabii ki insan faktörünü burada fark edebilmek en başta mümkün değil. O intikam planlarının içinde kendi aslında ana karakter de kayboluyor ve kendisinin de Tanrı'nın eli olmadığını ve planlarına ne kadar ileri gitmiş olabileceğini fark ederek aslında yine ilahi adalete ulaşıyor ama onun öngördüğü biçimde olmuyor bu olay. Siz okuduysanız ne düşünüyorsanız bilmiyorum ama benim için tatmin edici bir son oldu. Yani kitabı da çokça okurken eğlendim ve 4 günde bu 600 sayfalık kitabı bitirebildim. Oldukça şaşkınım böyle bir okuma serüveni yaşadığımı. Ama e, tam olarak o kadar sürükleyici bir kitaptı. Tabii maraton yapmamın da faydası olmuş olabilir bunu bu kadar kısa bir sürede bitirebilmem için ama dediğim gibi mükemmel bir okumaydı benim için. Ayın ikinci kitabı Zambra'dan Serbest Kürsü'ydü. Bunu da oldukça uzun zamandır bekletiyordum. Melikşah Altuntaş'ın önerisiyle aslında bu kitabı almıştım ama uzun zamandır okuyamamıştım. Ben sadece Bonsai kitabını okumuştum Zambra'nın daha önce. Bunu da sonra Storytel'den gördüğüm için bir artık öne alayım ve okuyayım bitireyim diye düşündüm. Bu Serbest Kürsü kitabı da yazarın biraz böyle otobiyografik hikayelerini, denemelerini anlatıyor gibi düşünebilirsiniz. Çeviri ve yazarlık serüvenlerinden bahsediyor. Başlardaki kısımlarından oldukça memnun kaldım okurken ama sonra benim için biraz fazla böyle öznel bir tarafa doğru gittiği için çok da ilgimi çekmedi açıkçası ve bu kitaba ilgimi çok başlarda bir yerde kaybettim. Şu anki hislerimi bilip bu kitabı okumaya başlar mıydım sanmıyorum. Ama yazarın edebi serüvenini merak edenler için ilginç bir okuma olabilir. Benim için çok bir şey ifade etmedi açıkçası. Ayın üçüncü kitabı Thomas More'dan Ütopya oldu. Bu da çok ince bir eser olmasına rağmen yine kültlerden olduğu için çok çok gözümü korkutuyordu ve bir yerde de öyle aslında. Buna başladığımda böyle Gulliver'in Gezileri gibi bir ütopya bekliyordum ben açıkçası. Thomas More biraz daha böyle Platonvari düşünceleriyle burada ortaya çıkmış. Platonvari düşüncelerinde de şahsi mülkiyetin ortadan kaldırılması sonucu devletin mükemmelleşmesi var. Erdemli, dindar ve özel mülk olmayan ve herkesin birbirine saygılı olduğu, savaşların mümkün olduğu mertebede engellendiği, daha çok böyle herkesin kendi yetenekleri doğrultusunda bir meslek yapması, bireyselliğin tamamen ortadan kalkması ve herkesin atanan bir şekilde hayatını yaşaması, işte hiçbir özel şeye sahip olmaması gibi fikirlerden ileri geliyordu. Bu oldukça baskıcı ve özgür iradenin tamamen ortadan kaldırılmış aslında şekilde yönetilen bir devletin sonucu gibi görünüyor.
Kitabın adından da anlayabileceğimiz gibi ütopya yani var olmayan ülkeden bahsediliyor aslında. Hikayenin başlangıcında çok bilgili ve gezgin bir denizcinin işte bir devlet adamı olarak çalışmasının önerilmesine karşılık o da diyor ki işte benim en iyi devlet anlayışım kişilerin çıkarlarına karşı çalışan değil de toplumun yararına çalışan yöneticilerin olduğu bir devlet anlayışı. Ben herhangi bir devlette konuma gelirsem direkt ya ortadan kaldırılırım ya öldürülürüm ya da dışlanırım şeklinde hikayeye başlıyor ve seyahatlerinden birinde gördüğü ve onun için en ideal devlet olan Ütopya devletinin özelliklerini anlatmaya başlıyor. Var olmayan ülke anlamına gelen kelime olarak Ütopya'da bu şekilde işliyor. Neden bilmiyorum ama Gulliver'in Gezilerini çok sevdiğim için bu kitabı da çok seveceğimi düşünüyordum ama pek de öyle olmadı. Fantastik ögeler yok. Sadece çok fazla idealleştirilmiş düşünceler var. Yazıldıktan sonra çok fazla yazara, edebiyata, her yöndeki akımlara öncü olan ve ilham veren bir kitap olduğu için bunu da bitirdiğime oldukça memnunum. Ayın dördüncü kitabı Ikigai'nin yazarlarından Shinrin Yoku yani Orman Banyosu kitabı oldu. Sanırım bunu Ikigai'den daha da çok sevdim. Benim için çok fazla dinginleştirici bir kitap oldu. Yine okuması oldukça kolay. Orman banyosu terimi de yine Japon devletinin oluşturduğu bir terimmiş esasında. Doğanın iyileştirici gücünü kültürel ve günlük alışkanlıkları bir araya getirerek insan için ne kadar yararlı olduğunu anlatan, hem bilimsel anlatılarla desteklenen hem de günlük hayatımıza uyguladığımızda nasıl iyileşeceğimizi anlatan bir kitaptı. Ben bunu okurken bile dinginleştiğimi söyleyebilirim. Yeşilin, doğanın ve ormanın iyileştirici gücünü tekrar fark edip aslında bunu hayatımıza uygulamamız için bir öncü olabilir bu kitap. O yüzden bunu daha çokça sevdim. Ayın 5. kitabı Morg Sokağı Cinayetleri. Poe'nun bu kısa gizem hikayesi yine oldukça popüler ve ben de bunu okumayı uzun zamandır istiyordum. Yine Storytel'de gördüğüm için de ve çok kısa olduğu için de bu dinlemeyi bu ay yapmış bulundum. Hikaye oldukça ilginç. Yani başlangıcı benim için esasında en güzel yeriydi diyebilirim. Analitik düşünmenin öneminden başlıyor burada. Her zeki insanın analitik düşünemeyeceğini, zekanın nasıl analitik düşünmeden farklı bir şey olduğunu ve bu yolla aslında her şeyin başarılabileceğini biraz anlatmaya başlıyor ve bu analitik düşünme yoluyla hiç çözülemeyecekmiş gibi görünen bir cinayet olayını çözmeye çalışıyor. Hikayenin arka planını bu analitik düşünmeye verdiği önem bölümünde nasıl da kurduğunu görüyoruz. Bu da çok akılcı bir yazım yöntemi olduğundan benim çok hoşuma gitti açıkçası bu hikayede. Ayın 6. kitabı Antik Yunan destanlarından Homer'in Odysseus'unu okudum. Bunu da yine okumayı çok uzun zamandır istiyordum ve düşünüyordum ama bir türlü cesaret edemiyordum. Onun için böyle yaklaşık 1-1,5 ay süren bir okuma serüvenine giriştim ve nihayet bitirebildim. Buna özel ayrı bir video da hazırladım esasında. Bu kitabı okumadan önce bilmeniz ya da okuduktan sonra belki de fark etmediğiniz şeyleri fark etmenizi sağlayacak bir video hazırladım ve oraya aynı zamanda da kendi araştırmalarımdan oluşturduğum ve elimde bulunan kitaplardan da oluşturduğum bir antik Yunan mitoloji ve felsefe okuma listesi de hazırladım. Merak edenler için onlara bakmalarını da öneririm. Bu benim için çok eğlenceli bir okuma oldu. Araştırmalarımdan da gördüğüm kadarıyla bu antik Yunan okumalarının en edebi keyif alınarak okunabilecek destanlarından bir tanesiymiş. Mesela İlyada daha çok tarihi böyle kronolojik bir şekilde anlatılan bir destan olarak geçiyor. Odyssea'da öyle değildi. Benim de tecrübemden gördüğüm kadarıyla bu okuması oldukça keyifli bir kitap. Bir mitoloji sözlüğüyle beraber okuduğunuzda oldukça fazla şey öğrenip aynı zamanda da bir edebi lezzet almanızı da sağlıyor. Bunu okurken çok eğlendim. Sürekli araştırmalar yaptım ve böyle uzun bir zamana yaymama rağmen de çok fazla unutmadım da açıkçası. Hep aklımda kalan yönleri oldu. O yüzden eğer antik Yunan mitolojisine merakınız varsa kesinlikle belki başlangıç için doğru bir kitap değil çünkü en güzel anlatılardan bir tanesi. Bundan önce belki Teogonia ve İlyada'nın okuması daha mantıklı olabilir. Ama kesinlikle bunu da okumalarınızda öne almanızı öneririm. Ayın 7. kitabı Chichoro'dan Ölüme Övgü oldu. Bu çok kısa bir sürede okumama rağmen oldukça dolu bir kitap. Şöyle işaretlediğim yerlerden de belki anlaşılabilir. Burada ölüm ve ruh üzerine farklı düşüncelerini aslında Chichoro'nun görüyoruz. Chichiro akademik septik yani şüpheci yaklaşımda olan ve eklektik ekolüne sahip bir
felsefeci esasında. Eklektik düşünce de ondan önce gelen ekollerin aslında akılcı bir biçimde olanlarını alıp sentezlediği bir düşünce yöntemi. Eklektik düşünme yapısını da burada açıkça görüyoruz. Mesela Platon'dan aldığı bazı düşünceler varken onun diğer düşüncelerini tamamen benimsemediğini aslında görüyoruz. Yani ona ne kadar hayran olursa olsun kendi aklına uyan kısımlarını almış bulunuyor. Stoacılardan bazı düşünceler alıyor. Yani farklı farklı düşünce kollarından kendi aklına uygun yerlere nasıl sentezlediğini bu kitapta görebiliyoruz. Cicero'nun biraz da aslında bir aydın olarak kendine bir misyon edindiğini görüyoruz. Burada Yunan edebiyatının ve felsefesinin ne kadar ileride olduğundan ve Roma edebiyatının onlara ne kadar yakınlaşmaya başlasa da felsefe için aynı şeyi söyleyemeyeceğinden ve onların felsefesini bir yerde yakalamak için ve halka eğitmek için de aynı zamanda kendine bir görev isteniyor ve bir sürü konuşmalar yapıyor farklı farklı yerlerde. Felsefeyi orta sınıfa aktarabilmek ve onları bu konuda bilgilendirip ve Roma felsefesinin de Yunan felsefesine yaklaşabilmesi için çok fazla adım atmış bir düşünür esasında. Burada da Yunan düşünme biçimiyle aslında böyle karşılıklı konuşma ve tezlerini kanıtlamaya çalışma yöntemiyle ölen kişilerin aslında en mutlu kişiler olacağını kanıtlamaya çalışan bir konuşma görüyoruz. Oldukça ilginç ve çok farklı düşüncelerle dolu. Biraz okuması zor ama bence gözünüzü korkutmaması gereken bir kitap. Yine çok dolu olduğu için farklı okumalara itebilecek ve böyle ufkunuzu genişletebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Cicero'nun farklı eserlerini de okumak için sabırsızlanıyorum ayrıca. Odisea gibi Yunan destanlarını okuduktan sonra biraz da Türk mitolojisine aslında merak sardım bu ay. O yüzden de Mehmet Dursun Erdem'den Şahmeran hikayesini bir de okumaya karar verdim. Bunu da fizikselden bitirdim. Bir sürü Şahmeran hikayesi var. Oral olanları ve yazıya geçirilmiş biçimlerinin çokça birbirinden farklı olduğu söyleniyordu kitapta. Hikayeyi öğrenmiş olmanın verdiği iç rahatlığıyla beraber ben bu kitabın yazım biçimini çok da sevmedim. Sanki böyle dini bir kitap okuyormuşum hissi verdi bana. Ben böyle mitolojik bir şey ararken bambaşka bir şey buldum. Bu kitabın yazım biçimi benim çok da hoşuma gitmediği için maalesef buna yüksek bir puan veremedim. Farklı kaynaklardan da okumayı düşünüyorum Şahmeran hikayesini daha sonra. İlginç bir tecrübeydi diyelim. Sonra Herman Melville'den Katip Bartleby'nin hikayesini dinledim. Bu da oldukça yine garip bir hikayeydi açıkçası. Bana çok hitap etmedi okurken ama okuduktan sonra da aklımda kaldı bayağı. Ana karakterimiz Katip Bartleby'nin farklı böyle toplum tarafından garip karşılanan sergilediği bazı davranışları var ve onun gariban halinden etkilenen işvereninin nasıl ve diğer insanların ona nasıl da hayır diyemediği ve böyle farklı bir durumun içinde kalıp kendi yok oluşuna kadar giden böyle garip bir hikaye aslında burada görüyoruz. Okurken hep ana karakter hakkında daha fazla bilgi verilseydi nasıl bir hikaye olurdu diye düşünmekten alamadım kendimi. Ama sanırım verilmek istenen bu muallak ve absürt hikaye biçimi sanırım yazarın yakalamak istediği bir şey olduğundan ana karakterin karakteristik özellikleri ya da geçmişi ya da düşünceleri hakkında hiçbir bilgi vermeden sadece onun etrafında gelişen olayları anlatmak istemiş diye düşünüyorum. İlginç bir hikaye. Bu sanırım önerebileceğim bir hikaye. Okurken çok zevk almasam da beni bu şekilde farklı düşüncelere ittiği için ilginç bir hikaye olarak değerlendiriyorum. Ve ayın son kitabı olan Paulo Coelho'dan Akra'da bulunan el yazması. Ben bunu ilk okumaya başladığımda biraz Halil Cibran'ın Ermiş kitabına benzettim. Goodreads'te de hatta sonra böyle yorumlarını okurken insanların hep o şekilde düşündüğünü gördüm. Ama bu Ermiş'in sanki böyle bir üst seviyesine çıkmış bir kitap gibi geldi bana. Bunu mesela daha sonra tekrar okumak istediğim bir kitap gibi geldi. Dinlerken açıkçası çok fazla kendimi veremedim. O yüzden kaçırdığım yerler oldu ama buna rağmen kitap böyle beni sarıp sarmaladı yani. Yine böyle toplumda dini önder ya da böyle bir bilge, bir hoca gibi olan bir kişinin bir savaştan önce halka seslenişlerini ve onlara aslında korkmamaları için verilen bir hitabet gibi bir sahneyi aslında kaleme alıyor buradaki dinleyenler. O bakımdan kurulan böyle senaryo aynı ama o önderin konuşma biçimi biraz daha böyle erdemli bir yaşam gibi Ermiş'te sadece örnekler verilirken burada daha böyle insana, kadere,
ve yaşayışa yönelik şeyler bana daha samimi geldi açıkçası. O yüzden bunu tekrar okumaya planlıyorum. Hatta sesli kitaptan dinlediğim için bunu bir de fiziksel kopyasını alıp o şekilde okumaya karar verdim. Belki daha iyi anlarım diye düşündüm. Yani ben de o kadar iyi bir iz bıraktı diyebilirim bu kitap. Ve böylece yaz aylarına da girmiş bulunuyoruz. Umarım sizin de güzel okumalar yaptığınız bir ay olmuştur. Bayramlar, tatil günleri gibi bir sürü aralar var ve yaz tatiline tabii herkesin biraz daha böyle relax olduğu bir dönem. Çokça okuma yapamayabiliriz. Yani ilk baş ayda gösterdiğim performansı sanmıyorum ki yazını devam ettirebileyim. Ama kendimi zorlayarak yaptığım bir performans değil de esasen. O yüzden belki de aynı performansla okumalar yapmaya devam edebileceğimi düşünüyorum. Ben bu yıl kendime 50 kitap hedefi koymuştum ve 5. ayın bitiminde bu hedefimi tamamladım. O yüzden çok memnunum. O yüzden yıl sonuna doğru stres yapacağım ve daha çok okuma yapmak isteyeceğim bir ortam oluşmayacak. Belki de kafa yapısı olarak daha sakin olduğum için bu beni daha mı çok motive eder yoksa tamamen salar mıyım bilmiyorum. Ama sanırım izleyip göreceğiz neler olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.